Merhaba, altını çizdiğim yazılar programında yeni bir kitap, Buda'nın Öğretisi. Thich Nhat Hanh yazmış. Gautama Buda, M.Ö. 563-483 arasında Hindistan'da yaşadığı tahmin edilen ruhani öğretmen ve Budizmin kurucusudur. Doğduğunda adı Siddhartha Gautama'dır. Prens Siddhartha ya da Sakyamuni adlarıyla da anılır. Budistler tarafından tüm dünyada Buda olarak kabul edilir. Günümüzde milyonlarca insan tarafından dinsel bir tapınç haline getirilen Budacılık, özünde İsa'dan önce 500 yıllarında Buda Sakyamuni tarafından ortaya konulmuş bir yaşam felsefesi, bir yaşam yoludur. Bir tek amacı vardır öğretinin, o da Buda'nın aydınlandıktan sonra öğretisini yaymaya başladığında tekrar tekrar söylediği şu sözlere, şu anlayışa dayanır. Ben sadece acıyı ve onu nasıl yok edeceğinizi öğretiyorum. Vietnamlı Budacı Keşiş Thich Nhat Hanh, Buda'nın Öğretisi adlı bu kitapta, başta Budacı öğretinin özü olmak üzere 4 yüce gerçek, 8 aşamalı yüce yol, özgürleşmenin 3 kapısı, 3 Dharma mührü, 6 paramita gibi Budacı öğretinin temel sac ayaklarını şiirsel bir dille ve açık bir anlatımla en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Acının doğasındaki bilgeliği ve acının şefkat, sevgi ve neşenin yaratılmasındaki önemli rolünü gösteriyor. Thich Nhat Hanh, Vietnamlı bir Zen Budist rahip, öğretmen, yazar, şair ve barış aktivistidir. Buda'nın Öğretisi kitabında altını çizdiğim yerleri paylaşacağım şimdi sizlerle. Eğer açlık çektiyseniz yiyeceğin olmasının bir mucize olduğunu bilirsiniz. Eğer soğukta donduysanız sıcağın değerini bilirsiniz. Acı çektiğiniz zaman var olan cennetin tüm öğelerini takdir etmeyi bilirsiniz. Eğer sadece acının içinde kalırsanız cenneti kaçırırsınız. Acınızı görmezden gelmeyin. Fakat kendi hatırınıza ve pek çok varlığın yararına yaşamın mucizelerinden zevk almayı da unutmayın. Gülün bir şey yapması gerekir mi? Hayır. Bir gülün amacı gül olmaktır. Sizin amacınız kendiniz olmaktır. Başka biri olmak için bir yerlere koşmanız gerekmez. Olduğunuz halinizle mükemmelsinizdir. Buda'nın bu öğretisi kendimizden, mavi gökyüzünden ve şu anda canlandırıcı ve şifa verici olan her şeyden zevk almamızı sağlar. Önümüze bir şey koyup onun ardından koşmanın gereği yoktur. Aradığımız, olmak istediğimiz her şeye zaten sahibiz. Bizler zaten bir Budayız. O zaman neden başka bir Buda'nın elini tutup yürüyüş meditasyonu yapmayalım? Bu Avatamsaka Sutrası'nın öğretisidir. Kendiniz olun. Yaşam olduğu haliyle değerlidir. Mutluluğunuzun tüm unsurları zaten buradadır. Koşmaya, uğraşmaya, aramaya ya da mücadele etmeye gerek yoktur. Sadece olun. Önemli olan dünyada olup bitenler hakkında duyduğunuz kaygının yüreğinizi doldurmasına izin vermemektir. Eğer yüreğiniz kaygıyla dolarsa hastalanırsınız ve yardım edemezsiniz. Pek çok yerde savaş, büyük ya da küçük, var ve bu bizim huzurumuzu kaybetmemize neden olabilir. Kaygı çağımızın hastalığıdır. Kendimiz, ailemiz, arkadaşlarımız, işimiz ve dünyanın durumu hakkında kaygı duyarız. Eğer kaygının yüreğimizi doldurmasına izin verirsek er ya da geç hastalanırız. Evet, tüm dünyada müthiş bir acı var. Fakat bunu bilmek bizi felce uğratmamalı. Eğer dikkatli soluma, dikkatli yürüme, dikkatli oturma ve dikkatli çalışma uygulaması yaparsak, yardım etmek için elimizden geleni yapar ve yüreğimizde huzur besleyebiliriz. Kaygılanmak hiçbir şey başarmaz. 20 kat bile kaygılansanız bu dünyanın durumunu değiştirmez. Aslında kaygınız her şeyi daha da kötüleştirir. Her şey istediğimiz gibi olmasa da elimizden geleni yaptığımızı ve böyle yapmayı sürdüreceğimizi bilerek yine de hoşnut olabiliriz. Eğer nasıl nefes alıp verileceğini, nasıl gülümseneceğini ve hayatımızın her anını nasıl derinlemesine yaşayacağımızı bilmiyorsak hiç kimseye yardım edemeyiz. Ben şimdiki anda mutluyum. Başka bir şey istemiyorum. Daha çok mutluluk verecek ilave koşullar ya da ilave bir mutluluk beklemiyorum. En önemli uygulama hedefsizliktir. Bir şeylerin ardında koşmamak, bir şeylere tutunmamaktır.
Başka biri size ızdırap çektirdiği zaman bunun nedeni kendi içinde derin ızdırap çekmesidir. Izdırabı etrafa saçılıyordur. Onun cezalandırılmaya ihtiyacı yoktur. Yardıma ihtiyacı vardır. Gönderdiği mesaj budur. Eğer bunu görebilirseniz ona ihtiyacı olan şeyi sunun. Rahatlamayı. Mutluluk ve güvenlik bireysel bir mesele değildir. Onun mutluluğu ve güvenliği sizin mutluluğunuz ve güvenliğiniz için çok önemlidir. Onun için tüm yüreğinizle mutluluk ve güvenlik dileyin. Siz de mutlu ve güvenli olursunuz. Başka ne verebiliriz? Anlayış. Anlayış uygulamanın çiçeğidir. Yoğunlaşmış dikkatinizi tek bir nesne üstüne odaklayın. Ona derinlemesine bakın. Anlayış ve içgörü kazanırsınız. Başkalarına anlayışınızı sunduğunuz zaman ıstırapları hemen sona erer. Zihinleri yanlış algılarla, yanlış görüşlerle, kıskançlık, gıpta ve öfkeyle dolu 1000 insan hayal edin. Eğer bu insanlar bir araya gelirse yeryüzünde bir cehennem yaratırlar. Yaşadıkları çevre, günlük hayatları ve ilişkileri cehennem gibi olur. Eğer yanlış anlayışla dolu 2 kişi birlikte yaşarsa birbirleri için bir cehennem yaratırlar. 1000 kişinin yarattığı cehennem nedenli daha büyük olur. Yanlış algıları, öfkesi ya da kıskançlığı olmayan fakat sevgi, anlayış ve mutluluğa sahip olan 1000 kişi hayal edin. Eğer bu insanlar bir araya gelip bir topluluk oluşturursa cennet olur. İnsanların zihni cennetin esasıdır. Aldanış içindeki zihninizle kendinize cehennem yaratırsınız. Gerçek zihninizle cennet yaratırsınız. Eğer gerçek zihinle 2 kişi bir araya gelirse kendileri için küçük bir cennet yaratırlar. 4 mevsimin hepsi de güzeldir. Siz güzelsiniz, arkadaşlarınız güzel. Sizi şimdiki anda yaşamla temasa geçmekten alıkoyan hiçbir şey yoktur. Soru şudur, güneşin batışını görebilecek gözleriniz, yerle temas edebileceğiniz ayaklarınız var mı? Eğer bu da sözlerini size nakletseydi, onları nasıl kullanacağınızı bilir miydiniz? Mutluluğun ancak çevrenizdeki koşullar mükemmel olduğu zaman mümkün olacağını düşünmeyin. Mutluluk sizin kendi yüreğinizde yatar. Sadece birkaç saniye için dikkatli soluma uygulaması yapmanız yeterlidir. Kendinizi hemen mutlu hissedersiniz. Confucius şöyle diyordu: öğrendiklerinizi uygulamaya koymaktan daha sevinç veren ne olabilir? Bu da şöyle diyor: akıllı biri acı çektiğinde kendine şöyle sorar: bu acıdan kurtulmak için ne yapabilirim? Bana kim yardım edebilir? Kendimi bu acıdan kurtarmak için ne yaptım? Fakat aptal biri acı çektiği zaman kendine şöyle sorar: beni kim yanılttı? Başkalarına bir haksızlığa kurban olduğumu nasıl gösterebilirim? Acıma neden olanları nasıl cezalandırabilirim? Aynı koşullara maruz kalan başka insanlar neden bizim kadar acı çekmezler? Hepimizin anlaşılmaya ve sevilmeye ihtiyacı vardır. Fakat uygulama sadece anlayış ve sevgi beklemek değildir. Bu anlayışı ve sevgiyi uygulamaktır. Lütfen hiç kimse sizi sevmiyor ve anlamıyor gibi göründüğünde şikayet etmeyin. Onları daha çok anlayıp sevmek için çaba gösterin. Eğer biri size ihanet ederse nedenini sorun. Eğer bunun sorumluluğunun tümüyle ona ait olduğunu hissediyorsanız daha derinlemesine bakın. Belki onun içindeki ihanet tohumunu siz sulamışsınızdır. Belki onu geri çekilmeye teşvik edecek bir şekilde yaşamışsınızdır. Hepimiz ortak sorumluyuzdur ve suçlama tavrı içine girerseniz sadece durum daha da kötüleşir. Okullarımızda o kadar çok şiddet var ki ana babaların, öğretmen ve öğrencilerin bu şiddeti dönüştürmek için hep beraber çalışması gerekir. Okullar sadece teknik olarak nedeni, nasılı aktarma yerleri değildir. Okullar aynı zamanda mutlu, sevgi dolu ve anlayışlı olmanın öğrenildiği, öğretmenlerin kendi içgörüleri ve mutluluklarıyla öğrencilerini besledikleri yerler olmalıdır. Milletvekillerimizin nasıl sakinleşip iyi iletişim kuracaklarını öğrenmeleri gerek. Nasıl dinleyeceklerini, nasıl derinlemesine bakacaklarını ve nasıl sevgi dolu konuşabileceklerini bilmeleri gerek. Eğer kendi ailelerini mutlu kılma kapasitesi olmayan mutsuz insanları seçersek, onların bizim şehrimizi ya da ulusumuzu mutlu kılmalarını nasıl bekleyebiliriz? Hep birlikte en iyi kararları verebilmeye ihtiyacımız var. İçimizde ve dışımızda huzura ihtiyacımız var. Yaşamı yıkmak, verilmeyeni almak ve cinsel ahlaksızlık sağlıksızdır.
Yalan, iftira, kaba sözler ve boş konuşma sağlıksızdır. Açgözlülük, kötü niyet ve yanlış görüşler sağlıksızdır. Sağlıksız olanın kökleri hırs, nefret ve aldanıştır. Yaşamı yıkmaktan, verilmeyeni almaktan ve cinsel ahlaksızlıktan kaçınmak, yalandan, iftiradan, kaba sözlerden ve boş konuşmadan kaçınmak, açgözlü olmamak, kötü niyet beslememek ve doğru görüşü uygulamak sağlıklıdır. Sağlıklı olanın kökleri hırs, nefret ve aldanışın olmamasıdır. Thich Nhat Hanh tarafından yazılan Buda'nın Öğretisi adlı kitapta altını çizdiğim yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.